Selam millet. Hemen ayarlamaları yapayım ben. Çok kısa bekleteceğim zaten. İnsanların gelmesi de zaman alıyor malum. Ayarlamalarımızı yapalım. Evet. Ayarlamalarımı yapayım. Hemen bakacağım. Sesim kötü bu arada, kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Umarım sizler iyisinizdir. Bayağıdır canlı yayın yapmıyorduk. Fırsat bulamadım, inanın. Hazır fırsat bulmuşken en azından bir saatlik bir yayın yapayım istedim. Hem çark da çeviririm. Çevirmek istiyorum Zao için. Yarın da yapabilirim ama bugün yapmak istiyorum. Onu da beraber yaparız. Şimdiden hapşırık, öksürük, tıksırık vesaire mutlamadan olursa, yani sesi kapatmadan gelirse kusura bakmayın. Evet, ayarlamaları yapayım. Valla bomba şeyler var bu arada. Onları da paylaşacağım. Bence birçok insan şok olacaktır. Eğer tabi hala duruyorsa, bitmediyse. Birlikte göreceğiz. Evet. Ayarlamalarımı yaptım. Şimdi sohbete bakabilirim sizlere. Arif hoş geldin. Bilal'im hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Şey gibi hissettim kendime. Sahurda. Tabii biz öyle bir para almıyoruz ama ATV kanallarında da değiliz. Ramazan'a özel yayın. Öncelikle şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Doruk Arenası'nı biliyorsunuz, turnuva oluyor vesaire. Orada gerçekten çok bomba bir şey oldu. Ben şok. Hemen bitmeden onu göstereyim. Doruk Şampiyonası'nın kazananı arkadaşlar Outback HT diye bir hesap oldu. Buradaki işin garip yanı, Burak hoş geldin, selam Ümit hoş geldin. Buradaki işin garip yanı arkadaşlar, Outback'in gücü, kale gücü 290 milyonlarda. Mesela Koçiçi Tata'yı yendi en son. Koçiçi Tata'nın gücü 600 milyona yakın bir kale gücü var. Froyke elendi. Koçiçi Tata Froyke'yi yendi. Ve Outback 2-0 yendi arkadaşlar. Yani bir maçı bile vermeden yendi. İşin garip yanı. Şöyle göstereyim. Bu tabi dün detaylar açılıyordu. Şöyle
God King ile Outback eşleşti. God King 300 milyon güçte. Outback 200'lerde, 90 da olmayabilir, 270 de olabilir. Froike ile Koçiçi eşleşti. Koçiçi Froike yendi. Outback God King'i yendi. Sonra finalde ikisi eşleşti ve yine Outback yendi. Ya bu bayağı bir bomba olay. Bakayım. Şöyle göstereyim size. 2-0 yani hani Koçiçi ile Froike arasında 2-1'lik bir savaş oldu. Yani böyle şey değil. Hatta güçleri şurada görünüyor muydu? Bak göstereyim. 293 milyonmuş. Froike 520 milyon güçte. Koçiçi de 512 milyon güçte. Ama kazanan Outback. Yani gerçekten bomba bir durum. Burada bir de şunu göstermek istiyorum. Bunun sorusu gelmişti. Kazandığım maçlardan şuna kaybetmişim. 223 milyonluğu yenmiştim. Eski gücüm 142 değildi. Onu da bu şeyde yaptım. Ama esas buradaki bomba olay benimki de değil. Burada Outback'in yani Froike ile Koçiçi'yi yenmesi. Ya bilmiyorum, Froike ile belki atsaydı yenebilir miydi bilemiyorum ama Koçiçi sonuçta Froike'yi yendi. Outback de Koçiçi'yi yendi. Ve 2-0 yani hani çok ciddi bir fark var. Adam 293 milyon güçte. Evet, bir bakalım. Dediğin gibi Arif, ben de merak ettim. Birlikte bakarız diye bakmadım. Yani bu adam neyi farklı yaptı ki bu kadar güçlü oldu? Gerçekten insan merak ediyor. Aldanmayacaksınız arkadaşlar. 290'lık adam 500 milyonu çatır çatır kesti yani. 2-0 ne demek ya? Outback'in her şey full. At. Mavi at ama kudret hasarı azaltma ve aktif beceri kudret hasarı. İki yetenekli mantıklı gelmiş. 60 seviye zaten, şu görselden anlıyorsunuz. Kırmızı 2 seviye. Işıltı basmış yetenek. Bir taşlara bakalım. Arkadaşlar seviye 3 taş. Hatta şöyle bir gideceğim. Seviye 3 hepsi. Seviye 2 kudretler. Seviye 3 aktif beceri. Yani burada evet gen farkı var. Bu bariz. Sesim için tekrar kusura bakmayın. Hasta olduğum için böyle çıkıyor. Umarım kötü değildir. Ya gerçekten bomba. Şöyle gruba da yazayım. Kusura bakmayın. Bir yandan çay da içiyorum. Ay, nefesim kesildi. Yani taşlar, gemler gerçekten yüksek. Hepsi 3. seviye zaten. Bir tek şurada kudretli 2 vardı. Kudret, can, genel olarak da şöyle kısaca bakalım. 3 tip taş kullanmış. Aktif beceri, kudret ve can kullanmış. Teçhizat 80. Zaten parıltılı güneş. Arthur'a bunun dışında yüzük veren ben hiç görmedim. 1,5 yıllık oyun hayatımda hiç görmedim yani, öyle söyleyeyim. Hatta şuradan bakalım Koçiçi'ye, aynısı. Koçiçi'de ne var? Abi bunun gemleri 4. Bu da 4. Bu 4 4, bir tane 3 var. Bu ne abi? Bir tane bir karışmış araya. Ama yani baktığında genel olarak gemler daha doğal olarak da bonus daha yüksek. Bir tane tüm nitelik koymuş araya.
Ama şuradaki kudrete bak, 108 kudret veriyor yani. Atına ne çekmiş? Aktif beceri kudret hasarı %10. Bu bir işe yaramaz da. Şu ışıltı kırmızı bir seviyede. Aynı yetenek aynı seviyede. Atı bir tık daha iyiydi. İkinci yetenekten kaynaklı. Çünkü kudret hasarı azaltma vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Outback'te. Aynen. Doğal olarak Arthur zaten kudret vuruyor. Birçok kahraman kudret vuruyor biliyorsunuz. İşte Kiros olsun, Lubo olsun. Bir tek Ramses kompu strateji vuruyor ki skiple kullananlar oradan da kudret vuruyor. Ama baktığımızda şeyin Koç için Arthur'u tabii ki daha iyi. Adam zaten 510 küsür milyon güçte. Arkada bir skip var. Yine 50 seviye yüzük göğe giden şövalye kullanılmış. Onun dışında teçhizatlar 80. Yetenekler tek kişilik orduyla kralın kılıcını kullanmış. Bakayım şurada bir fark var mı? Çünkü burada farklı yetenekler kullananlar olabiliyor. Burada kralın kılıcı kullanmış. Ha bak, yüzüğü göksel kıvılcım 50 seviye çekmiş. Ya aslında Koçiçi'ye bakınca daha iyi gibi duruyor ama bakalım, daha devamına bakacağız. At hayat kurtaran yeteneği var. Burada savunma takmış. Sarı 3 yetenekte direniş. Direnişi ben de seviyorum. Arkada genelde direniş kullanıyorum. Taşlar can ikinci seviye. Kudret 1. Karışık. Yenileme 2 tane 1 var. Bir tane 2 var. 3 tip taş kullanmış yine. Can, kudret, yenileme taşları kullanmış. Şöyle kıyaslayarak gitmek istiyorum. Koçiçi'ye baktığımda yetenekler aynıydı. Taşları yine daha iyi gibi. Burada bir tane savunma var can yerine. Yine bir tüm nitelik ve zırh koymuş. Burada farklı gitmiş. Sıra tabanlı beceri hasarı koymuş. Bir tane yenileme koymuş ama taşların seviyesi yüksek bu arada. Karışık taş kullanmış işin gerçeği. Yani burada 5 farklı 6 farklı taş var. 2, 4, 6, 7 tane hatta. Yani 7 tane farklı. Eline ne geliştiyse koymuş. Ben böyle karışık taş dizilimini sevmiyorum. Kahramanın özelliklerini evet, yenilemesi de var bunun. Sıra tabanlı beceri hasarı da var. Şuradan gelen kralın kılıcın sıra tabanlı buradan hasar vuruyor. Ama yani hani her şeye biraz serpiştirmek yerine tek bir şeyde ustalaşmak her zaman hayat içinde daha iyidir arkadaşlar. E, Birçok beceriniz, yeteneğiniz olabilir ama hepsine eşit şekilde yönelirseniz hiçbir şeyde ustalaşmazsınız. Bu sizi ortalama bir insan yapar. Ama bir yeteneğin üstüne gidip onda özelliklerinizi geliştirirseniz bu sizi o yetenekte usta kılar. Burada bence o fark var. Yoksa taşlar daha iyi. Bence bu yüzük göksel kıvılcım da güzel. Hasar, savunma, can veriyor. İki kahramanın verdiği kudret hasarını %20 arttırıyor. Ayrıca bildiğin hasarı, aldığı hasarı da %10 azaltıyor. Ne yapmış? Sıra tabanlı beceri kudret hasarı artışı. Aktif beceri kudret hasarı. Kırmızı bir. Direniş kullanmış o da. Direniş tercih ediliyor. Bu arada arkadan, yani neyse, şeye göndereyim de ondan sonra tekrar açacağım. Bir yandan gitsin istiyorum bu da. Evet. Şimdi tekrar dönelim. Hem nereden açtığımı da görmüş oluyorsunuz. Evet, Lagerta. Evet, göksel kıvılcımı Lagerta'da kullanmış. Çünkü bu yüzük iyi bir yüzük arkadaşlar. Splix selam, hoş geldin. Ya 290 milyonluk adam birinci oldu. Froyke Koçiçi birinci olamadı. Koçiçi, bilmeyenler için söyleyeyim, 510 milyon küsür güçte.
Froike 520 milyon güçte. Outback 290 milyon güçte. Ve 2-0 tokatladı. Yani mesela God King'i de 2-0 tokatlamış. Ya adam ilginç. King Terry'de 290 milyon güçte mesela. God King onu 2-0 yeniyor. Bu önüne geleni 2-0 yenmiş Outback. Ben buradaki farkı bu arada birazdan söyleyeceğim. Şahsi düşüncemi söyleyeceğim. Neden bu kadar fark olduğunu. Lagerta'da kaldık. 60 seviye bir süsü var. Birliğin aldığı tüm hasar 2.4 azalıyor. Kaya gibi kullanmış. Direniş 3. seviye sarı 3'te. Taşlara baktığımızda can 2'şer seviye. Kudret 1'er seviye. Aktif beceri hasarı 1'er. Burada da üçünün karışımını kullanmış. Bu bir seviye bile değil. Normal tek kırmızı. Dengeli gitmiş. Tebrik ediyorum. Eldeki kaynakları çok güzel kullanmış. Koçiçi'ye baktığımızda aktif beceri kudret hasarı, doğal seçilim kullanmış. Bir çayımdan yudumlayayım. Her 9 saniyede bir %75 ihtimalle aşağıdaki etkileri tetikliyor. Ya kumandan hasarı ya aldığı hasar. Kırmızı bir. Şöyle bir baktığında aslında daha iyi gibi görünüyor atıda. Göğe gideni de o Lagerta'da kullanmış. Diğeri Skip'te kullanmıştı. İkisi ters farklı şekillerde kullanmış ama yüzükler, aktif yetenekler, açılan yetenekler aynı. Atta sadece Lagerta'lardaki yeteneklerde fark var. Taşlar Koçiçi'nin daha iyi kapasite taşı kullanmış burada. Hem de 3'er seviye, yani buradan zaten adam 8.000'e yakın ekstra asker sürüyor piyasaya. Kudret 2'şer seviye tüm nitelik koymuş yine. Normal saldırı hasarı koymuş. 3'er seviye 2 tane, bir tane ikinci seviye. Yine karışık bir taş dizilimine gitmiş. Galiba 5 tane ya da 4 tane farklı taş var. 4 tane. 10.520 ekstra kapasite alıyor ya. Gerçekten korkunç. Ama şöyle çıktığı hasara bakıyorsun. Outback daha fazla hasar vurmuş. Bak 200k asker var. 415k hasar vurmuş. 11k iyileştirme yapmış. Yani ortadan kaldırma dediği şey, ben hasar diyorum. Bilginiz olsun. Şöyle baktığımızda buradan detayı görürüz. Arada mikrofonu kapatıyorum, öksürüyorum, tıksırıyorum, hapşırıyorum. Daha fazla hasar vurdum zaten. Oradan aslında anlıyoruz az çok. Ama buradan detayına baktığımızda 2 katına gerçekten çok daha fazla hasar vurmuş. Burada hiddetli hücum açmış bak bu. Ha, burada rakipsiz saldırı açık. Ama bu şey ya. Ama yüzükler de aynı. Bu hiddetli hücumu kullanmış. Evet. Yetenek farkı da var. Bak bunu görmemiştim. Rakipsiz saldırı daha etkili olmuş. Eyvallah Coşkun'um, hoş geldin. Oğuz hoş geldin. Bununla ilgili video attım ben. O videoyu izleyebilirsin. Aynen. Burada zaten Outback'in dizilimi daha mantıklı. Arthur için gerçekten ideal dizilimi bulmuş bence bu adam. Çok güzel dizmiş ve yetenek olarak da zaten tokatlamasından anlayabilirsiniz. Onun dışında bakın yetenekler aynı. Lagerta'nınki de Skip'inki de. Arthur'da da hiddetli yerine rakipsiz farkı var. Gördüğünüz gibi
23.6K buradan geçirmiş. Hasara bak, farka bak. Koçiçi'nin taşlarının çok daha iyi olmasına rağmen bence taş dizilimi de biraz hatalı. Yani bak, 4. seviye taş koyuyor ama karışık koyuyor. Outback orada da çok istikrarlı gitmiş. Taşlarını gerçekten 3 farklı taş dışında hiç dışına çıkmamış. Yoksa abi bu 70 kudret alırken adam 109 39 kudret fazla alıyor yani. %50 daha fazla kudret kazandığı halde 2-0 kaybediyor. Bak, hasarda da az, şeyde. Ya ortadan kaldırdığı birlik dediği şey zaten benim için hasardır abi. Hasar vurması zaten ortadan kaldıramaz. Evet. Kiros kompu çok kullanılıyor. Bir buna da bakalım. Koçiçi'ninkine bakıyorum şu an. At bu şekilde. Süs zaten 60 seviye kendini belli ediyor. İkinci vuruş açmış. Karşı saldırı, yani doğru bir yetenek bu ikinci vuruş bu arada. Kiros'u biliyorsunuz. Aynı şekilde bu Vlad için de geçerli. Karşı atak yapan bunlar karakterler, yetenekleri o yönde. Karşı saldırı verdiğinde %65 ihtimal ek daha fazla hasar veriyor. Doğru bir seçilim. Bunda ne gem kullanmış yani taş. Bak yine karman çorman abi. 2, 4, 6, 7 tane taş var ya. Pasif beceri okey. Zırh mesela yani koymuş. Kudret okey. Kudret yok yani neredeyse kahramanda. Hadi kapasite de okey olsun da yani garip garip taş koymuş. Elindeki bütün gemleri karıştırmış. Yoksa yüzüğü falan çok güçlü. Yani 50 seviye bak, sakin su var. Buna da aynı şekilde ikinci vuruş çıkmış. Mavi 2. Hasar azaltma var. Sarı taş var. Yani o kadar gereksiz taşlarını geliştirmiş ki buna bir şey kalmamış. Öyle söyleyeyim. Çok bakmayacağım Koçiçi'ye. Mor var yani. 520 milyonluk adamda bence mor taş olmamalı. O da neden işte, gidip taşları rastgele bak, kuşatma var ya. Abi yani Froike'yi nasıl yenmiş bu, şu an onu düşündüm. 2-1 Froike buna kaybediyor. Ya yüzükler okey, hani hep böyle yüksek falan da ya. Bilemedim. Ama Outback'e bakacağız şimdi. Aa bak, bu kompu da çok farklı. Beyler bayanlar. Bak bak, değişik bir dizilim yapmış. Yetenekler, bak 1,5 oyun hayatımda Lubu'da şu yeteneklerin dışında görmedim. Ha, bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bak unutuyordum. Şöyle hatırlatma geçeyim. Kanala abone değilseniz olup destek olabilirsiniz. Hasta hasta geliyorum, bakın sizler için yayın açıyorum. Gemlere baktığımızda Lubu'daki ikinci vuruş, ya gerçekten bu Outback çok dengeli vermiş gemlere. Kudret, saldırı, ikinci vuruş tertemiz. Adam dağıtmış. Hepsi de ikinci seviye, kudret birer seviye. Papatya. Atta baktığımızda ikincil vuruş. Yiğit özelliği yani. Saldırı 40 seviye. Direniş. Direniş kullanmış. Bak ben bu yeteneği kullanmazdım Lubu'da. Savunma ağırlıklı yapmış. Ayakta kalıp hasar vursun istemiş olabilir. O zaman bunun arkasındakilerde de mutlaka bir buffçı destekleme olacaktır. Atlarda merak ettim. Yenileme etkisi. Savunma takmış kutsal zambak. Seferberlik. Buradan bir hasar çıktısı almak istemiş. Bakın diğer kahramanların diyor. Yani Lubu ile Timur. Yo, Zao mu kullanmıştı arkada? Zao'ydu galiba.
Zayu hasar versin istemiş. Zaten bu hasar vuran bir komutan değil. Daejeon Geum. Bunda istihkam kuvvetlendirmesiyle huzurlu sığınağı açmış. Bakalım. İmzaya da bakalım. Yenileme. 6 saniye boyunca azaltıyor. Vallahi iki komutanı besliyor ya. Bu komutan sürpriz yumurtadan çıkan komutan. Gerçekten güzel. Bak nerede kullanmış bir de yani. Gerçekten mantıklı yapmış adam. Yenileme birim kapasitesi tüm nitelik. Bence Krakenler bunu not etsin. Yani. Yüzük de bu arada göstereyim. Doğu Cennetlerinin Efendisi 30 seviyelik bir yüzük. Arkasına Zao'yu koymuş. Gece kurdun yüzüğü 40 maksimum. Yetenekte ejder alametiyle kanlı ödemeyi aktif etmiş. Sesim kısıksa lütfen uyarın beni. Oğuzhan, ikincil direniş daha iyi olur. Zaten mızrak kompu bayağı sağlam, dayanıklı, hasar çıktığını arttırmış olursun. Bence ikincil direniş yap. Taşlara baktığımızda yine 3 çeşit. Ya gerçekten çok düzgün dağıtmış. Çok seviyorum böyle taşlar gördükçe. Saldırı, kudret, normal saldırı. Bence bu arada ya not edin bunları. Outback'in kompları gerçekten çok iyi, yaratıcı ve işlevsel olduğunu kanıtlamış komp. Hani bana çok soruyorsunuz. Abi ne yapalım? İşte nerede ne kullanalım? Nasıl komp yapalım? Benim lubum var, nasıl gideyim? Bak gitmiş adam işte. Kanıtlı bir şekilde gitmiş. Mesela şimdi Koçiçi'ye bakalım. Hannibal kompu kullanmış. Yani Hannibal taş yok abi. Ya 520 milyonluk kalede taş yok. Ya bu Froike'yi nasıl yenmiş ya? Froike'ye bakacağım birazdan. Gerçekten çok merak ettim. Kuşatma falan vardır bunda da Allah bilir. Yani ikinci vuruş koymuş. Çok bakmayacağım. Tırt biraz. Yani taşsız falan zaten. Sarı taş falan var. Ya bu Froike'yi nasıl yenmiş ya? Gözünü seveyim. Şuraya bir bakmak istiyorum. Bizim Froike'nin lubusuna bir bakacağım. 2-1 yeniliyor Froike ama yani hani kritik falan patlatıyor demek ki işte bir anda yani. Kudret. Ya abi şu taşlara bak, bir de rakibinkine bak ya. Froike de bakın rakipsiz saldırıyı kullanmış. Koçiçi bir farklılık yapmış ama. Ya Koçiçi ile değil de Froike ile kapışsaymış Outback daha iyi olurmuş ya. Koçiçi nasıl yenmiş abi Froike'yi? Abi şu yüzükleri falan bak ya. Ya bu adam nasıl yenilmiş? Taşları da yüzükleri de var yani. Zayıf halka bence buradaki Froike'deki Ramses kompu gibi görünüyor. Şu yüzüğü de çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Savunma takmış, direniş kullanmış. Bence burada okçu kompu biraz zayıf halka olmuş. Meta'da çünkü ok yok artık. Kılıç var abi. Kılıç koysaymış daha iyiymiş. Hasar çıktısı da kılıcın gerçekten yüksek oluyor bu arada. Şöyle bir şeye bakacağım. 600k ortadan kaldırma hasar diyeceğim ben bunu. Hasarı var. Yani şuradan zaten görürüz de. Çok aşırı detaylarda boğulmak istemiyorum. Girmeyeceğim. İkinci turnu olmuş. Biraz geç geliyor bu görselleri.
Çok pardon, telefonum çalıyor arkadaşlar. Evet. Yine deli gibi hasar çıkmış. Üçüncü tur ne olmuş? Allah Allah. Burada mı şey gösteriyor bize? Hatalı mı gösteriyor? Ne yapıyor bu? Neyse. Outback'e dönüyorum. Esas ideal burada çünkü. Bak adam kılıca çekmiş mesela, tertemiz. Çöle de geçeceğim Splix birazdan. Azim yok Musa'da. Azim nereden çıktı? Bunda Musa bile yok zaten. Şeye de bakayım, Froike'ye de. Azim ben görmedim. Nereden Azim şey yaptın? Ya Azim niye kullansın ya? Azim kullanılmaz ki. Beni de bir şaşırttın. Şu dizilim bence mutlaka not edin arkadaşlar. Sağlam olmuş, güzel bir dizilim. Hatta şöyle baktığımızda dayanmış ya. Hep hafif yaralısı var, yani kalan askeri var hep Lubu'da. Hasar da çıkmış yani. Tertemiz hasarlar çıkmış gerçekten. Bak buff'ları daha düşük olmasına rağmen ya şu kudrete bak. Ya gerçekten iyi hasar çıkmış bu arada. Sağlam çıkmış, temiz çıkmış ya. 20k buradan çıkartmış, 13 buradan çıkartmış. Sırf zaten Lubu 40k hasarını rahat çıkartmış burada. Zao da vurmuş arkada. Üstüne bir de iyileştirme çakmış. Lagerte'den daha iyi iş yapmış yani, öyle söyleyeyim. Evet. Bence noktaya geliyorum. Fark yaratan bu arkadaş. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Arena için konuşuyorum. Normal alan savaşları için falan demiyorum, yanlış anlamayın. Otto arkadaşlar. Ölümsüzlüğü sayesinde hayatta tutuyor. Hasarı da üstüne çekiyor. Bir yandan bu hasarı çektiği için diğer arkadaşları hasar veriyor. Bence bu fark yaratıyor. Arenada Otto'yu kullanacaksın abi. Savunmayı basmış. Hasar azaltmayı basmış. Sakin su zaten biliyorsunuz. Savunma. Yüzüklerde savunma bekliyorum dedim. Zaten savunma çıktı. Sıra tabanlı beceri hasarı var. Can, zırh, savunma, nitelik. Yeteneklerde de arkadaşlar Kutsal Roma İmparatorluğu. Sıra tabanlı gemler, yani taşlar bunun için iş yapıyor. Bir de bu. Hasar veriyor. Olayı bu zaten bu adamın. Ölmüyor arkadaşlar. Ve hasar da veriyor az çok. Bağışıklık kazanması yani gerçekten 7 saniye uzun bir süre, bakmayın. Lubu'nun kritiği gelmesi zaten hani öfke barının dolup patlatması 7 saniye içinde olabiliyor. Ondan korumuş oluyor. E, Arenada genel anlamda gerçekten iyi bir komutan. Ben bunu seviyorum. Onun dışında Kiros'a bakalım. Herkes Kiros kullanıyor çünkü. Yani meydana böyle indiğini hiç düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Sakın ha meydana öyle Otto önde, Kiros arkada falan inmeyin. 3 çeşit taş kullanmış. Pasif beceri, kudret, can.
Yıkım 40. Atta da kahraman hasarı, pasif beceri, kudret hasarı, savunma çekmiş, direnişi patlatmış. Arkada da Vilat var. 50 seviye dağ, yüce dağ var. Taşlar. Can, pasif beceri, kudret. Yine 3 çeşit tertemiz gitmiş. Pasif beceri, kudret. Savunma takmış, direnişi patlatmış. Koçiçi'ye baktığımızda pasif beceri, kudret, normal saldırı. Yani daha iyi atı aslında. İkinci vuruş, saldırı, süs eşyası. Taşları karman çormandı. Bakmıştık zaten. Öyle olmaması gerekiyor. Vilat'ta da aynı çıktı. Sarılar falan vardı. Aktif yeteneklerde ölümcülle zorlu. İkinci vuruş. Musa'da da korkusuzla altın yolculuk. Yüce Dağ var. Mor taş falan var yani. Bakmıyorum onlara. Kahramanın verdiği her tür hasar iyileştirme. Yani mesela Musa'ya bence ordu koparma çok gereksiz. Direniş sarı bir seviye koymuş. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla detayına girmeyeceğim. Ama kullanılan komp olduğu için bir de şeyi göstereyim size. Ramses'i göstereyim. Çok kullanılıyor çünkü Ramses de kullanılıyor. Dizilimin en azından akıllarda kalsın. Kılıç için kullanırsanız. Kargayı patlatmış. Ben kargayı çok tercih etmiyorum ama kullanan arkadaşlarımız var. Zaten teçhizatta anlayacağınız gibi bu en son artık hani kullandığı komp. Az yatırımı yaptığı komp bu. Gördüğünüz gibi 40 seviye saldırı takmış. Yıldız bağını kullanmış. Kapasite, strateji, aktif beceriyi patlatmış. Charlemagne var burada. Skip kullanmıyor. Skip'i Arthur'da kullanıyor. Tabii ki doğal olarak ama mesela ben Skip'i bunun yerine kullanıyorum. Neden? Çünkü bir Arthur kompum yok. Burada da savaş taktiğiyle yangın felaketini kullanmış. Şar'da anlaşmazlık yaratmayı kullananlar da var. Bilginiz olsun, bu arkadaşımız kullanmamış. Savaş taktiğiyle yangın felaketini basmış. Baykuşu, Şahin'i pardon, Şahin yüzüğünü takmış. Burada hayat kurtaran iyileştirmelere odaklanmış. Savunma takmış. Doğal seçilimi basmış. Teçhizatlar full değil. Ve bu adam 500 milyonluğu tokatlıyor, düşünün. Yani her şey işte böyle para, yatırım değil. Akıllı yatırım arkadaşlar. Akıllı dizilim. Bak yüzeye bak. Muhakeme 29 seviye. Göremezsin 500 milyonda bunu. Taşların da farkını gördünüz zaten. Doğu rüzgarlarıyla huzurlu sığınağı aktif etmiş. Hayat kurtarını açmış. Mistik ayna savunma. Doğal seçilim bununki de. Ama hep akıllı gitmiş gördüğünüz gibi. Taşlar Otto dışında dışarıya çıkmıyor. Hep 3 tip. Otto'nun da amacı zaten dediğim gibi hayatta tutmak, hasarı çekerken diğerlerinin hasar vermesini sağlamak. Çok mantıklı yapmış. Benim nacizane tavsiyem Outback'in dizilimini kullanabilirsiniz. Zaten 2-0, 2-0, 2-0 tokatlayıp geçmiş. Otto'yu kullanan gelmiş mi hiç karşısına? Gelmemiş arkadaşlar. Bu da God King'in dizilimi. Yani adam farklı dizilimlerin hepsini 2-0 şekilde rahatlıkla, yani hani hiç maç vermeden kazanmış. Bak çok ilginç. Maçı bu arada burada ben sadece God King'in şeyine bakmak için açtım.
King Terry ile. God King'de Arthur yok bu arada. Arthur'suzdu. Almadıysa hala Arthur olmaması gerekiyor. Bakayım. Evet, yok. Miyamoto'lu falan. Evet, şampiyon Outback. Kendisini tebrik ediyorum. Helal olsun. Yani helal olsun. Sadece burada anlayamadığım ikinci noktada Froike Koçiçi'ye nasıl kaybetti? Froike'nin kompları, dizilimleri daha iyi görünüyor. Gönül isterdi şu ikisinin karşılaşması ama Koçiçi yenmiş. Outback herkesi yendi. O daha da ayrı bir sürpriz. Şimdi gelelim KVK ve Çöl'e. Tabii ki bomba bir gruptayız biz Görkem'de. O sırada bir tane seferberlik açmak için bakıyorum. Zamandan kazanayım diye. Hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın, yeni gelenler için söyleyeyim. O yüzden biraz halsizim. Sesim cansız gelirse sebebi bu. Açıklayayım, yanlış anlamayın. Yoksa severek yapıyorum yayınları. Evet. Çölde arkadaşlar 98, 38 ve 35 ile eşleştik. Garip bir eşleştirme işin gerçeği. KVK'da da 18 ile eşleştik. Şu anki puanlar bu şekilde: 55.6 milyara 54.9 milyar. Yakın yani birbirine. Şöyle baktığımızda sıralamaya, toplam puanlarda Olov 3.4 milyar, Emin 3 milyar, Xavier 2.4, Froike 2.1, Sen Eş 1.7. Bak, bu adamın da kompları çok sağlam. 200 küsür milyon güçte kalesi ama kompları çok iyi. God King, yani şöyle ilk 11 milyarın üstünde diyelim. Ben de 872 milyon kasmışım. Böyle zaten hani 18 sevdiğimiz kardeş krallık, böyle hurra bir yüklenelim yapalım modunda olmadık. İttifak olarak bizim ittifak 43,5 milyarla birinci. S18 40 milyar diyelim ikinci. F18 bu da 11 milyar. F26 da 8.8 milyar. Şu anlık avantaj bizde. Bizim seçim burada görünen, yarın 11 UTC olabilir. Savaş akşam olmayabilir. Çöl gerçekten garip geldi. Görkemli sıralamasını açacağım şimdi. Gattaga hoş geldin. Aleyküm selam. 35 sağlam burada. 35'in çok fazla krakeni var. 98'de 38'i bilmiyorum ama Outback'i gördünüz. Outback arkadaşlar. 98'den bir hesap. Tabii ki arena ile açık arazi bir olmuyor. Arena biraz daha strateji ama dizilimleri çok doğru, kompları çok güçlü. Ya adam tehlike. Onu açık açık göstermiş durumda Doruk Arenası'nda. Güçlü bir hesap. O yüzden sürprizler çıkabilir 98 ile 38'den. Hatta şöyle Görkem'e de bir bakalım. 9 birinci götürüyor. 18 ikinci. Biz üçüncü. Bizde çöl bu şekilde eşleştiyse biz 35, 38, 98 geldi. Geriye ne kaldı? 9'a da 9, 18, 27 ve 52 gitti büyük ihtimal. İlk 4'e eşleştirmedi. Geçen Yıldızlı Görkem'de ilk 4 eşleşmişti. Bu sefer karman çorman atmış. İlk 4 olsa daha keyifli olurdu. Ama mesela bizde şimdi 38-98 var. Yani aktif kale sayısı daha az onların. Ama kişisele baktığımızda sürpriz isim var mı bir bakayım.
35 zaten çok fazla şeyi var Kraken'in. Outback burada da kendini göstermiş. Ee, Doruk turnuvasının kazananı. Adam tehlike. T8'i açık olduğu aşikar zaten. Orada da görmüştük arenada. T9 açan var mı acaba? 38 kale çünkü bunlar artık. Olav 37'de kalmış. O 35'te daha. 37. Bizim Krakenler 38'i bastı. Buna bakmıştık. Emin kardeşimiz de basmış. Rise and Shine de 38. Koçiçi de 38'dir. Eş de 37-38 diyecektim. 37'de kaldı. Scalp da basmıştır. 38 aynen. 35'te çok fazla Kraken var arkadaşlar. King Terry 98'den. Bu da bizde. Bu da bir Kraken. 34 seviye. T8 yok Allah'tan. Don 38'e basmış. T8'i olabilir. 35'ten bu da KN 35 diye hatırlıyorum çünkü. İttifakı. 35 demek arkadaşlar T8 olabilir demek. Bilginiz olsun. 36 ise kesin vardır gibi düşünebiliriz. 98'de de Krakenler var gibi yani. Elimize attığımız 200 milyon üstü. Bak 38-98. Yani böyle çok sürpriz bir çöl olacak bence. Kraken'i bol olacak gibi. Buradaki krallık puanlarına çok aldanmayın. Adamlar güçsüz değil de aktif kale sayısı düşüktür. Daha az kaleleri vardır ama Krakenleri var yani hani görünüyor. Bariz görünüyor. İttifaka bakayım. Bizimki birinci 18-2, 35-3, 27-4, 9-5, 98-6, 38-7, 9. Yine 8, 52 var 9. Yine sonra kendini tekrarlıyor. Yani böyle bilemedim. Kora var mesela. Bak bu da bir Kraken. 38 kale zaten. 38. krallıkta. Bol Krakenli bir çöldeyiz yine. Şey değil. Bak yine Kraken. Yani yine Kraken. Şükür. Normal kale görmekte mutlu etti. 52. Yine Kraken. 35 zaten biliyorum. 35'leri es geçiyorum o yüzden. 98'de 58'i 52 miydi? 52 merak ediyorum. Farmer diyenden korkmuyoruz. Burada ismi görünce bir rahatlattı zaten. Kraken beklemedim. Güzel. Yani var ama bakalım. Göreceğiz. Büyük ihtimal bizim çöl 35 ile bizim aramızda geçer diye düşünüyorum. 35 zaten güçlü bir krallık. Onların Kraken'i de çok fazla. Diğer çölde de 9, 18, 27 ve 52. Onlarda da 18 yani ittifaklığa bağlı. İşin gerçeği kim kimle müttefik olursa o biraz üstün çıkacaktır. Şimdi 18'de Türklerin çok olduğu yer, 9'da öyle, 27'de öyle. 52 hiç bilmiyorum Kung Fu'yu. Sangatnika hoş geldin.
Burada da bu çölde dediğim gibi 27, 18, 9'un olduğu çölde kim kimle müttefiklik yaparsa o kazanır. Müttefikler işi belirler. Bizimkinde de baktığımızda 35 ile 26 arasında gider gibi ve yan yana vermiş. Yani erken bir savaş da olabilir. Barış da olabilir. İnanın hiç bilmiyorum. 38'de 98'de de güçlü oyuncular, Krakenler var. Gördük. Zaten 98'in Kraken'i Doruk turnuvasını kazandı. Bizim Krakenlerimiz yendi. Hatta diğer Krakenleri de yendi. Koçiçi bizde değil çünkü. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Evet evet. Serdar hoş geldin. 52'de Koçiçi. Doğru. Burada yok Koçiçi zaten. Yani ben buradaki Never Die'daki şeyden bahsediyorum. Out'tan. Oh Koçiçi'yi yendi. Şu 98'deki Outback birinci oldu yani. Froike'nin olduğu, Koçiçi'nin olduğu turnuvada bu arkadaş birinci oldu. Hatta bak King Terry de 98'de, Garland da 98'de. 98'in Kraken'i bol yani. Benim Kiros'un neyini inceleyelim? Benim Kiros bunlarınkinin yanında komik kalıyor. Benimkinin gücü 30.3 milyon. Benimki balık kalıyor bunların yanında. Baktığımız hesaplara göre. Ama tabii ki sahada harika videolarını izliyorsanız kolay kolay yatmıyor arkadaşlar. Yatmayan Kiros görmek isterseniz harika videolarını izleyebilirsiniz. Toplamaya göndereceğim çünkü birazdan çıkacağım. Ama bu arada etkinlikler doğru. Güzel etkinlikler vardı. Şu ankinde de yükleme ödülü dediği buradan 12.500 doğru yani 12.500 imparatorluk parası harcaması yaptığınızda bu sandık açılıyor. İçinden işte çıkanları alıyorsunuz. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Haberiniz olsun. Aynı şekilde bunlardan da bir tanesi, bunlardan da. Ama bunların fiyatı çerçeve olduğu için artabilir. Çünkü işte lüks falan diyor. O yüzden biraz daha şey tutabilir. Mesela bu da gerçi lüks diyordu. Bu da 12.500'dü. Bu da 12.500 geldi. Bu da 12.500 gelirse güzel. Bence çerçeve için yapabilirsiniz. Çünkü temalara biliyorsunuz arkadaşlar kalıcı olarak buff geliyor. Buradaki bufflar kalıcı olaraktan sizin oluyor. Hepsini açarsanız tabii ki daha çok buff alırsınız. Geçenlerde bir soru gelmişti. Buradan da yanıtlayayım. Şöyle arkadaşlar, nereden göstereyim? Şuradan göstereyim. Rozet, iç kale, birlik. Birlik temasından bakalım. Bir arkadaş sormuştu. Temanın tamamını açmadım. Bende de bir tane var mesela şu. Buradan buff alabiliyor muyum? Arkadaşlar hangisini açtıysanız örnek veriyorum sizde bu açılmış bende mesela. Buradan 0.63 saldırıyı alıyorum. Ben bu temayı kullansam da kullanmasam da bu buff benim bonuslarımın içine ekleniyor. Aynı şekilde buradan da savunma alıyorum. Ne almıyorum? Saldırı yok, can yok ve doğal olaraktan mağazada da puan almıyorum bundan. Toplayıcı galerisinde buradan bir puan gelmiyor. 310 puan gelmiyor. Ama hepsi açık olsaydı bir 310 puan da cebime koymuş olacaktım. Bakın burada da mesela bir tanecik açık. Tekli savaşlarda saldırı. Bu temayı kullansanız da kullanmasanız da burada da bu kalmış arkadaşlar. Tüm birim türlerinin savunması. Birlik temalarında bende
En son gelen mesela bu. Hepsi açık. Bende çok fazla birlik teması var. En iyisi bu. Ama mesela ben savaşta bunu kullanmasam da bunun buff'ı benim genel anlamda hesabıma etki ettiği için kullanıyorum. Yani bu sadece görünüş. İsterseniz gidin savaşlarda bunu kullanın arkadaşlar. Size yine hepsinin buff'ı geliyor. Siz bunu kullanıyorsunuz diye sadece şu buff'ları kullanmış olmuyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunlar görsellik. Mesela bunun görseli çok güzel, keyifli ama çok kullandığım için sıkıldım. Bunu da kullandım, sıkıldım. Buradaki kurt kafasını seviyordum. Ee, Bu da denizlerin şeyi hoşuma gidiyordu. Lambanın cini de hoşuma gidiyordu. Bu da güzeldi. Bu da güzel. Ama en güzeli şu an ben bunu seviyorum. Gerçi bu son çıkanı da sevdim. Bunu da kullanabilirim. Bir iki birliği olmadı, bunu koyarım. Bu da güzel. Elektrikler falan hoşuma gidiyor. Yıldırımlar. Şu da güzel ama bende tamamlanmış değil, o yüzden yansıtamıyorum hepsini. Bu da kardan adamlar falan. Ama esas tabii ki gönlümüzden geçen şu olurdu. Onun için de Görkem'de birinci olmak lazım. Evet arkadaşlar, bir soru daha geliyordu. Oluyor Gattaga. Onlarda da geçerli. Kale teması da aynı şekilde. Onlarda da olsun olmasın. Yani kullandığınıza göre illaki bu aktifken %2 gelmiyor. Yani ben bunu aktif edersem hiç buff almayacak değil kalem. Yine aynı şekilde bufflar var hesabımda. Sadece görsel olarak bunu tercih etmiş olurum. Ha, bunda da yine ben bu görünümü sevdiğim için bunu kullanıyorum. Bu da çok hoşuma gidiyordu. Kışın bu da güzel görünüyor da. Mesela şu an başka da temam yok. Şu zaten aşırı pahalıydı. Bunun benimkiyle tek farkı bu ağzından ateş püskürüyor. Şu da hoşuma gitmişti de. Şimdi Ramazan'da belki dedim tema getirirler falan. O yüzden şeyi beklettim, puanları. 2300 puanım var. Bu da güzel aslında da. Almayacağım ya. Hani kasabilirim de yapmayacağım. Belki ileride yine bir sarı falan gelirse onu alırım diyorum. Bir diğer soru arkadaşlar. Nereye kadar geldin? Ben Mor'da seviyelerin hepsini açtım. T8 için daha yol var. Çünkü binalarım 35 değil. Kaynağım yok işin gerçeği. Elimde hız var arkadaşlar ama kaynak kıtlığı var. Kaynak kalmadı. Restorasyonları 5 yapınca şunları falan çok ciddi kaynak istedi. Bitti. Bakın hastane 5, üniversite 5, kasaba 5, savaş 5, mızrak 5. 7 bitirdi beni. Kaynağım yok. Kaynak kıtlığı yaşıyorum. Bakın sıfır arkadaşlar. Yani şu an şu kadarcık kaynağım var. Bir şeyi tamamlasam, hızlandırsam bile yenisini basamıyorum. Çünkü kaynak yok. Kaynak kasmam lazım. Normalde kale sıfırlayan biri değilim. Ama kaynak için birkaç kale sıfırlayabilirim. Çölde ya da bulduğum KVK'da olabilir. Gördüğünüz gibi şeyim de var. Anahtar var. Aydınlanma meşalesi mesela 1724 tane var ama maalesef kaynak yok. Bu beni çok zora sokuyor. Kaynak lazım. Kaynak kıymetli arkadaşlar. Hız var. 300 gün falan hız var elimde ama kaynağım yok. Kötü. Harıl harıl kaynak arıyorum. Kaynağım olsa belki gücü daha da arttıracağım. Gerçi belki demeyeyim de arttıracağım tabii ki. Ne olacak yani? Hızlıca çark yapacağım. Çok vaktim yok. Bir araya gelmek için yayın açtım, sohbet edelim diye, zaten yoruldum. Çarkımızı var Arif, hızım var. Hemen bir beşli atıyorum. 20 tane çevirme olmuş şimdiye kadar. Kaç kafa var? Bir hemen bakayım Zao kafasına. Zao.
Zao. Göremedim, kaçırdım. Nerede Zao? ...15 kafa var. Eskiden kalmış da olabilir bu arada, bilmiyorum. Bir yandan şey de göndereyim ya. Vakitten kazanayım. Kapatacağım çünkü birazdan. Küçük göndereyim. Hatta orta göndereyim. Tek başına orta da gidebilir. Evet. Çarkı çeviriyorum. Kim için çevirelim? Arif, çok yazdın. Senin için bir beşli atıyorum hemen. İnşallah güzel şeyler gelir. Zao lazım. Bir kafa geldi, güzel. Sonra senden önce kim yazmış? Gattaga için atıyorum bir beşli de. Umarım şanslısındır Gat. İlk kez senin için çeviriyorum. Güzel bir kafa geldi. Çevirmemi isteyen varsa, şansına güvenen, çevirebilirim. Hemen bir şeye bakacağım o arada. Buradan hemen Coşkun abimiz için bir çevirelim. Dediğin gibi Arif, Coşkun için çeviriyorum. Bir beşli atayım. Güzel, iki kafa birden geldi vallahi. Coşkun'um şanslısın ha. Bir beşli kendim için atayım. Bu kadar kafadan sonra bana gelir mi? Bakalım. Geldi vallahi, helal olsun. Bir beşli de kim için atalım? Yorumlardan seçiyorum. Splix için atayım. Hiç yalnız bırakmayan değerli izleyicim. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Abone değilsek abone olalım lütfen. Splix'ten de güzel. İki kafamızı aldık. Bora için atıyorum bir beşli. Oh, çok temiz. Güzel. Serdar için atıyorum bir beşli. Sohbette gördüğüm her isim için atıyorum arkadaşlar. Malim de gelmiş. Gariban Rebel için deniyoruz. Bak, geldi. Geldi, görüyorsun. Geldi. Oğuz için atıyorum bir beşli. Ondan da geldi. Harika, harika. İzleyicilerimiz çok iyi. L11 NNG var. Onun için atıyorum bir beşli. Geldi. Çok temiz. Güzel gidiyoruz. Güzel, güzel gerçekten. Burak için atalım bir beşli. Harika. Bozmayalım. Kim kaldı? Ümit için atalım bir beşli. Güzel. Devam. Çıkmadan Kiros gemlerini göstereyim. Olur, taşları bakarız. Yayına ilk katılanlardan Bilal'im için bir beşli atalım. Güzel. Aramızda yok ama kendisini severiz. Bir Tatlı Baba için beşli atalım. Tatlı Baba Acı Baba oldu. Bak, Acı Baba oldu. Vermedi. Şu an benim Zao kaç yıldız bu arada, bir ona bakacağım. Kaç çevirme yapayım diye düşünüyorum. Skip'e 150 basamayacak mıyız? Basamıyoruz. Kitap kalmamış. 3 yıldızda Zao. Şu an illa 5 yapmak zorunda değilim. Ya zaten sarı kafalarım var bu arada da. Bu son çark bu arada. Ama yine de şey yapmayacağım. Yani illa 5'e gideyim kafasına girmeyeceğim. Şuna gideyim. Bir dakika diyor çünkü. Bir dakika beni beklemesi gerekecek. Çok uzaktan geliyor sanırım benim şey Kiros. Şeyde ya, refakatte, bu doğru. Şurayı kapatınca unuttuk. Tek başına refakate çıktı. Mert gelmiş. Mert için bir beşli atalım.
Ayda boş geçiyoruz ya, 2'dir. Altıncı sezona giremezsiniz Hamburg. Yani 5. sezonda daha uzun sürer işiniz. 5'e yeni geçmişsinizdir siz de. Bir beşli senin için attım Hamburg. Hayda. 3 tane arka arkaya 0 çektik. Durum kritik. 120'de bırakacağım mı? 200'e mi gideyim? 120 mi 200 mü? Bir beşli bütün izleyiciler için atıyorum. Oo, 4 tane arka arkaya boş geçtik ha. Hiç hayra alamet değil bunlar. Hiç. 120'de bırakırım vallahi bak. Var mı şöyle kötü şansı kıracak bir izleyicimiz ya? Var mıdır? Videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu an aktif 16 kişiyiz ama beğeni sayısı 7, çok düşük. Evet. Bu beğeniler için çeviriyorum. 120'de bırakacağım. Bir tane kafamızı yakaladık. Boş geçti. Hadi be, kapanış güzel olsun. 15 kafa. 4 yıldız eder mi? Çok fazla sarı kafa harcamak istemiyorum Zao için şu an. İçimden öyle gelmedi. Etmez. 200'e gidiyoruz arkadaşlar. Seri 200 atıyorum. Beğenenler için bir beşli daha. Güzel. Bir beşli Mert için. Desteklerinden dolayı Arif için. Desteklerinden dolayı Mali için. Harika gidiyoruz. Çok iyiyiz. Gattaga'yı da görmeye başladım. Son şeylerde ayda yeşillere döndük. Şu tatlı babamızı bir daha deneyelim. Güzel. Coşkun'u mu bir deneyelim? Güzel. Haydi bakalım. Demet Akalın. Demet de boş çıktı. Olmadı. Olmadı. İyi gidiyorduk. Arif'in kalpleri için bir 5. Kitaplara boğdu bizi. Olsun, kitap da lazım şu an Arif. Vallahi bak 150 yapamadım. Skip'im 150 değil. Bakar mısın? Yetmiyor. Çok az kaldı. Evet, Rebelcim Galatasaray deyince şu an hiç çeviresim gelmedi. Ama Fenerbahçe için bir beşli atalım. Ulan Fener, burada da üzdüm be. Hadi Galatasaray için atayım bir beşli. Juve galibiyetinin tebriği olaraktan. Vallahi bak, adamlar şanslı ya, şanslı. Kura seçiminde de şanslı yani. Tottenham'la şimdi eşleşirler. Onlar da İngiltere Ligi'ndeki 16. takımla kapışırlar. Son. Son hepimiz için gelsin. Şu an bütün izleyenler için. Güzel. Hiç onunu alamadık. 200 çevirmede. Ama 200'de kaç kafa bakayım. Yani çok güzel vermedi. 95, %50 bile değil. Kötü. Maalesef ki kötü arkadaşlar. İstediğimiz gibi vermedi. Çok verimli geçmedi. Ee, 95 kafayla ben bunu 4 yıldız bile yapamam. Kötü. Çok kötü. Maalesef böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın inşallah KVK'da 18'de kapışırken bir araya geliriz.
Hatta daha bomba bir kapışma var arkadaşlar. 40 vs 42 kapışacak. Ben o KVK'yı da çok merak ediyorum. 40 ile 42'nin kapışması. Hele ki onların çölü daha da fena. 13, 40, 42, 46. Onları da yarın konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kıymetli. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Ha bir de bu arada Arif'i kırmayayım. Şeyi göster demiştik. Kiros'un gemleri. Şöyle gemleri hızlıca göstereyim. Canlar 1, kudret 1, pasif beceri 1, can, kudret, pasif beceri. Yani 3 tip taş var, gem var. Birer seviye. Kırmızının bir üstü arkadaşlar oluyor. Burada da yine şöyle. Can, kudret, pasif beceri. Birer seviye. Burada da yenileme, kapasite, tüm nitelik zırh. Bir tane tüm nitelik katmışız araya. Şu. Bir tanecik şu var. Onu da kudret koymak istemedim. Nitelik olsun dedim. O şekilde arkadaşlar. Ama benim de ideal dizilimim her zaman söylediğim gibi 3 tane aynı taşı genellikle bir kahramana koyarım. Burada bir istisnamız var. Gemlere de bayağıdır bakmıyorum. Bir birleştirme mutlaka vardır. Bakayım şöyle kabaca. Hızlıca birleştireyim. Sonrasında müsait olunca bir bakarım. Kırmızıya kalmadı gibi gösteriyor da vardır aslında. Şeye veriyorum çünkü ben. İşlenmişler var mesela. Sarı böyle arenadaki 4. kompumu falan yerleştirdiklerim var arkadaşlar. Arenada 4. komp olarak şeyi kullanıyorum. Mesela şöyle göstereyim. Richard kompunu kullanıyorum. Richard, Boudica ve Barbaros var. Kılıç metada inadına mızrak gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni yüzüklerde yakın zamanda gelir. Beklemeyin.